Özellikle savaş sebebi olarak Suriye'nin Golan Tepelerini tekrardan İsrail'den geri almak istemesiydi. Derken bu konuda bir açıklama yaptı Suriye. 1967 yılında toprağımızı işgal eden İsrail'den Golan Tepelerini geri alma zamanı geldi. An itibariyle İsrail'e savaş ilan ediyoruz şeklinde bir söyleşi yapıldı. İsrail'den ise karşılık olarak meydan okurcasına bir cevap geldi ve o halde bekliyoruz. Biz de Suriye'ye savaş ilan ettik dedi. Derken radar ekranlarında beliren ilk sinyaller yaklaşan fırtınanın habercisi olmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetleri Golan Tepelerine yakın bölgelerde tespit edilen Suriye füze atış bataryalarını hedef almak için ani bir operasyon başlattı. İsrail F-35 Hayalet savaş uçaklarıyla Şam'ın güneyindeki füze rampalarını ve askeri üsleri vurduğu sırada İsrail'in elektronik harp sistemleri Suriye radarlarını kör etti. Aynı anda Akdeniz'de konuşlu İsrail savaş gemileri Laskiye açıklarındaki savunma hatlarını Cruise füzeleriyle hedef aldı. Böylece İsrail ve Suriye arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir eşiğe gelmişti. Suriye tarafında alarm zilleri çalıyordu. Şam'daki komuta merkezinde devlet başkanı ve generaller hararetli şekilde tartışıyordu. Bu sadece bir saldırı değil, bu bir işgalin başlangıcı. Hemen acil olarak Türkiye'ye, İran'a ve Rusya'ya haber verin. Destek talebinde bulunun denildi. Böylece sırayla Türkiye, İran ve Rusya ülkelerine destek talebi içeren bir mektup gönderildi. Böylece hepsinde aynı şey yazıyordu. Bizi destekleyin. Savaşı kazanırsak hepimiz karlı çıkacağız. Bu arada Suriye ordusu hızla karşılık verdi. Suriye'ye ait Sukut isimli balistik füzeler İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Tiberya bölgelerine doğru ateşlendi. Bazıları demir kubbe İsrail hava savunması tarafından imha edilse de birkaç füze savunmayı aşarak altyapıya zarar verdi. Fakat bu arada İsrail hava üstünlüğünü sağladıktan sonra kara harekatına geçti. Zırhlı birlikler Golan Tepeleri üzerinden ilerleyerek Kuneyitra'yı ele geçirdi. Bu bölge stratejik olarak kritik bir kapıydı. Suriye birlikleri ise başkent Şam, Dera ve Süveyda hattında savunma hattı oluşturdu. Bu şehirlere yoğun olarak tank birliklerini konumlandıran Suriye bombardımanlara başladı. Bunun üzerine İsrail'in kara ordusu Suriye'deki ilerleyişini yavaşlatmak zorunda kaldı. Çünkü yoğun tank bombaları yağıyordu. Bir telsiz konuşması savaşın kaosunu yansıtıyordu. Suriye lideri "Geri çekilmiyoruz. Bu topraklar sonuna kadar savunulacak." İsrail başkanı ise "Kuneytra kontrol altında. Daha fazla ilerlemeye çalışacağız." Bu arada Akdeniz'de de savaş büyüyordu. İsrail donanması Suriye'nin Tartus limanına yaklaşan gemileri abluk altına aldı ve denizden yardımların gelmemesi için özel bir sınır bölgesi ilan etti. Yani bu sınır bölgesine yaklaşan gemiler İsrail tarafından vurulacaktı. Fakat bu olay Türkiye'yi kızdırdı. Çünkü kendi sınırlarının hemen yanında başka bir ülkenin böyle bir sınır koymaya kalkması Türkiye için kabul edilemezdi. Türkiye bu sınırı dağıtmak için çok sayıda savaş gemisini buraya yönlendirdi. Böylece İsrail'in koyduğu bu sınırlı bölge etkisiz hale getirildi. Türk gemileri deniz yoluyla Suriye'ye kaynak yolluyor, füze ve silah paketleri veriyordu. Bu yardımlardan dolayı Suriye Devlet Başkanı dedi ki, "Çok teşekkür ederiz Sayın Türkiye." Bu arada Türkiye gerilimin uzamaması için savaş gemilerini geri çekti. Fakat İsrail'e bir uyarı mesajı yollayarak şunu söyledi: "İsrail'e uyarıyoruz. Bir daha kendi kafanıza göre yasak bölge ilan etmeyin. Aksi takdirde bu kez müdahalemiz daha sert olur." dedi. Bu arada Suriye hava sahası adeta birkaç İsrail jetini düşürdüğünü duyurdu. Fakat İsrail ise buna karşılık olarak Gabriel isimli balistik füzeleriyle başkent Şam'ı koruyan hava savunma sistemlerini nokta atışıyla vurdu. Böylece Suriye'nin envanterindeki hava savunma sistemleri azaldı. Bu arada İran Suriye'ye açık destek vererek Lübnan üzerinden Hizbullah güçlerini savaşa dahil etti. Böylece Hizbullah'ı İsrail'in başına musallat etmiş oldu. Çok geçmedi ki Hizbullah Kuzey İsrail'e roket yağmuruna başladı. İsrail ise buna karşılık olarak Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Fakat İsrail'in müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri ise Doğu Akdeniz'e bir uçak gemisi grubu gönderdi. Böylece ABD bu uçak gemilerinden savaş uçaklarını kaldırıyor ve Suriye ile Hizbullah hedeflerini vuruyordu. İran ise ABD'nin bu desteğine karşı Suriye'ye asker desteği vermeye karar verdi. Böylece Suriye Kara Kuvvetleri ordusuna yaklaşık 35.000 civarında asker bağışladı. Bu arada Türkiye de bu desteği yapmak istiyordu. Ancak bunu gizli yapması gerekti. Çünkü kendisi NATO üyesi olduğu için NATO'nun bu işe karışmasını istemiyordu. Türkiye gizlice Suriye ordusuna asker desteği verdi ve yaklaşık 50
50.000 civarında bir askeri Suriye Kara Kuvvetleri'ne gönderdi. Müttefiklerin destekleri de geldiğine göre Suriye bu gelen askerleri savaşmak üzere İsrail sınırına gönderdi ve sınırda büyük bir güç kazanmıştı. İsrail-Suriye Kara Savaşı bu sınırda yaşanmaya devam ediyordu. Suriye ilk etapta ana topraklarındaki İsrail varlığını geri püskürttü ve ardından Golan Tepeleri bölgesine giriş yaparak ilerledi. Çok geçmeyecekti ki İsrail'i Golan Tepelerinden de çıkartmayı başararak burayı kontrolü altına geçirdi. Savaş sadece cephede değil, ekonomide de büyüyordu. İsrail, Suriye'ye yönelik tüm ticaret yollarını kesip ilişkilerini sonlandırırken uluslararası baskıyla ağır ambargolar devreye girdi. Suriye petrollerine çoğu dünya ülkesi ambargo koydu. Fakat Suriye tarafı ise Türkiye ve İran üzerinden alternatif ticaret hatları kurmaya çalıştı. Görünen o bundaydı. Gece çökerken iki taraf da yorgun ama kararlıydı. Ancak bu daha sadece başlangıçtı. Savaşın gerçek yüzü henüz ortaya çıkmamıştı. Siber saldırılar radarların arkasındaki hayaletler gibi sistemlere sızmaya başladı. İsrail, Suriye'nin elektrik şebekesine yönelik büyük bir siber operasyon başlattı. Suriye'nin geneli ağır karanlığa gömüldü. Askeri iletişim hatları kesintiye uğradı. Suriye'de panik vardı. İletişim kesildi. Yedek hatlara geçin. Bu sadece savaş değil, elektrikleri keserek bizi içeriden çökertmeye çalışıyorlar şeklinde söylemler vardı. Fakat Suriye'de boş durmadı. Kendi ülkelerinden İsrail'e giden bütün elektrik şebekelerini koparttı. Böylece İsrail'in kuzeyinde elektrik kesintileri başladı. Bu arada savaş büyük füze yağmurları şekline geri döndü. Suriye, savaşın gidişatını değiştirmek için elindeki uzun menzilli füzeleri devreye soktu. Şam'dan ateşlenen Fateh 110 ve Sukut füzeleri İsrail'in Hayfa, Akka ve hatta Tel Aviv çevresine yöneldi. İsrail'in demir kubbe sistemleri devreye girdi. Gökyüzü patlayan füzelerin ışıklarıyla adeta bir yıldız tarlasına dönüştü. Ancak bazı füzeler savunmayı aşarak Hayfa limanında büyük bir patlamaya yol açtı. İsrail Başbakanı acil toplantı çağrısı yaptı. Bu artık savunma savaşı değil, tam kapsamlı karşılık veriyoruz. Şam'ın kalbine ineceğiz, dedi. Fakat sınırda Suriye çok sayıda savunma hatları kurmuştu. Bu hatlar kolay geçilemeyecek kadar çoktu. Çünkü Türkiye ve İran'ın askerleri de buradaydı ve aktif olarak İsrail ordusuyla savaşıyorlardı. Fakat yine de İsrail savaşın en büyük hava operasyonunu başlattı. Yüzlerce savaş uçağı Şam çevresindeki askeri üsleri, mühimmat depolarını ve komuta merkezlerini hedef aldı. Hava üstünlüğü İsrail'deydi. Fakat kara üstünlüğü ise Suriye ülkesinin hakimiyetindeydi. Kara gücü daha önemliydi. Bu yüzden İsrail her ne kadar bombardımanlarla zayiat verse de kara gücünü elinde bulunduran Suriye, Golan Tepelerini alıp İsrail içlerine doğru girdi. Hızlı ilerleyişlerle Hayfa gibi önemli bir İsrail şehrini ele geçirdi Suriye. Derken İsrail mecburi olarak savaşı sonlandırmak istedi. Suriye ve İsrail arasında özel bir barış antlaşması imzalandı ve bunun sonucunda bütün ambargolar kalktı ve sınırlar ise bu şekilde tanındı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki savaş senaryosunda görüşmek üzere.